Sıfırdan bir kanal bir ayda nasıl başarı ulaştı? Metinleri nasıl yazıldı? Videolar nasıl montajlandı? Kapak görselleri nasıl hazırlandı? Başlık nasıl atıldı ya da açıklamayı yani kanalla ilgili her şeyi baştan sona öğreneceksiniz. Böylece bütün aşamalardan haberiniz olmuş olacak. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Bu kanal Kursiyerimizin yaptığı bir kanal dostlar. Sunucu da ben her ay bir yarışma yapıyorum ki bu ay 2 tane yaptım. Bu ikinci yarışmanın ilk kazananı ve sadece bir ayda ulaştı bu kanalın para kazanmasını açmaya. Bu niş gerçekten fırsat bir niş ve bu videoda anlattıklarımızı uyguladığınızda sizin de bu şekilde para kazanması açık ve iyi gelir kazanan bir kanalınız olmaması için hiçbir neden yok dostlar. Konuğumu önce size bir tanıtayım. Konuğum zaten daha önce Shorts konseyinden de tanırsınız. Mehmet de bizim canlı yayında Shorts içeriği yaptığımız bir kanalı görüp aynısından yaparak Mehmet'ten destek almıştı ve burada da bu kardeşimiz yine verdiğimiz fırsat nişi kaçırmayarak ilk yapan kardeşimiz oldu. Şimdi karşınızda Ahmet var. Ahmet aynı zamanda bilgisayar yazılımcısı. Bunu da söylemek istiyorum ve sizlerle bütün şeffaflığıyla bütün bilgilerini paylaşacak. Gerçekten bu bilgileri değerlendirmeniz lazım. Hazırsanız YouTube otomasyonunda full eğitime başlayalım. Evet Ahmet, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk hocam, merhaba. Sağ olun, siz Ahmet, nasılsınız hocam? çok teşekkür ederim. Ahmet, bu videoda farklı bir şey yapacağız. Gerçekten baştan sona her şeyi anlatacağız. Neredeyse bütün soru işaretlerini, aklındaki bütün soru işaretlerini cevaplamış olacağız. Öncelikle ben seni bu kanalı yaparken nasıl düşündün? Ne gibi stratejiler uyguladın? Tamamen her şeyi sıfırdan kanalı başarıya ulaştırana kadar neler düşündün ve ne süreçlerden geçtin? Baştan bunu anlatmanı istiyorum. Sonra direkt videomuzu yapmaya başlayalım. Tamamdır hocam. Yani şöyle, bildiğiniz üzere ben zaten short odaklı gidiyordum YouTube'a. Fakat bir süre sonra artık short değil ve yatay konsepte geçmek istedim. Bunun için de gerçekten sizin niş vermenizi bekledim ki sizin verdiğiniz nişler genelde bizim aramamızdan ziyade sizin bize verdikleriniz daha tutan nişler oluyor. Hani bunu ilk önce analiz ettim. Bundan sonra nişi verdikten sonra kanalımı hemen o gün açtım. Fakat kanalıma video yüklemedim tabii ki. Yani analizlerimi yaptım. Hangi dil daha iyi, hangi tarafta daha boşluk var, nişimi nasıl daraltırım. Benim amacım aslında şey değil, hani bir kanal yapayım, para kazanayım tarzı değil. Gerçekten bir konsept kanal ve hani bir marka kanal yapmaktı. İlk olarak yaptığım şeyler analizler. Kendime rakiplerimi buldum. Gerçekten ama hani rakip buldum ama sadece sizin verdiğiniz nişteki rakipten değil, onun da rakibi, yani rakibin rakibini buldum. Gittim bunun İspanyolcasına baktım, Fransızcasına baktım, Almancasına baktım. Hangisi daha iyi benim için? Hangi kitleye hitap edebilirim? Yani psikolojiye evet, ama 20 yaşındaki bir insan da psikoloji izleyebiliyor ya da ne bileyim 40 yaşındaki de. Nasıl yapabilirim diye bazı şeyleri yola çıkarken öğrendim, yolda öğrendim. Bunların araştırmasını yani ilk yaptığım şey gerçekten analizdi ve araştırmaydı. Sonra Fransızca'da karar verdim. Özellikle sizin bir videoda Fransızca ve İtalyanca'ya dikkat etmeniz gerektiğini söylediniz. Ve orada Fransızca benim aklıma çok yattı. Ama gerçekten Fransızcadan çok emin değildim ama yola çıktıktan sonra Fransızcanın nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Bunu öğrendikten sonra yani onların kültürünü öğrenmeye çalıştım. Çünkü yola çıkarken ben gerçekten 20 yaş ya da 30 yaş diye düşünmedim. Yolda 50 yaş üstü Fransızca bir kanal yapmayı planladım. İkinci ya da üçüncü videodan sonra. İlk yaptığım şeyler kapağımı, bannerımı ve profil resmimi kendi gerçekten Fransız kültürünü yansıtmasıydı ki ileride de göstereceğiz. Benim kapaklarım, görsellerim yani genelde aynı temadadır. Yani arkası mavidir, beyaz vardır ve kırmızı odaklıdır. Fransız kültürünü ya da Fransız bayrağını yansıtmaya çalıştım. Genelde ilk çıkarken böyle bu şekilde yaptım ama dediğim gibi hani yaptığım en iyi şey gerçekten analiz. Yani bu benim mesleğimle de alakalı. Nasıl hemen izlenmeyi almaya başladım yani. Açtığın kanal direkt attın 300-500 izlendi. Nasıl ilerledi? Çünkü şöyle bir sorun var. Hani onu da söyleyeyim. Burada direkt izleyiciler diyor ki ya biz de yaptık kanal ya 0 görüntüleme, 5 görüntüleme, 10 görüntüleme. Ya olmuyor, izlenmiyor. Böyle anlatılıyor ama biz yapmaya kalkınca olmuyor bu iş. Şimdi biz zaten burada artık hani yapacağız. Tek yapmadığımız şey şu kalacak. Hani bu ekrandan girip sizin yerinize kanalı biz yapmamış olacağız. Yani o zirveye getireceğiz bu videoda. O yüzden hani bu izlenmelerini de merak ediyorum. Kaçıncı günde kanal patladı? İlk videomu attım 250 galiba. 250 görüntülenme aldım. İzleyici aldım, görüntülenme değil. 150 kişi izledi. İkinci video dedim herhalde iyi bir şey. Çünkü ben gerçekten yatayla alakalı hani istatistiğine bakmayı bile doğru düzgün bilmiyorum. Ben çünkü short kafası, hani short'ta gerçekten başarılı kanallarım var ama yatayda sıfırım. Hani sağa sola sordum. Topluluktaki arkadaşlara çok sordum. Onlar bana yardımcı oldular. Hani buraya baksan böyle daha iyi olur diye. İkinci videomu attım. 30 izlendi. Üçüncü videoyu attım. Görüntülenme sıfır. Arkadaşlarım merak ettiği bir yere geleceğim. Ben hani biraz o konuda sıkıntılıyım, yani analiz, istatistik, araştırma
mesela bunları çok severim. Neden olabilir? Oturdum videoyu attım zaten sıfır görüntülenmeye geldi fakat araştırıyorum neden sıfır? 4 saat onu araştırdım. Özellikle yeni açılan kanallarda ve psikolojide frekli kelimeler var, cümleler var. Atıyorum depresyon, travma. Bunlar hani diğerlerinde de illa hani sıfır görüntülenme alan kanallarda metinlerin içerisinde kapakta ya da başlıkta açıklamada illa böyle bir şey vardır da sıfır görüntülenme alan. Yoksa başka bir açıklaması olamaz. Onu araştırdım. Nedir bu frekli kelimeler? Özellikle psikoloji kısmında. 4 saatin sonunda risk aldım. Başlığımı, açıklamamı, kapağımdaki bütün o frekli kelimeleri kaldırdım. Aynı anda tekrardan yükledim ve o videom tekrardan açar açmaz videoyu yani düzenli güncelledikten sonra bir anda patlamaya başladı ve 5000-6000 gibi bir şey oldu galiba. Bir anda patladı o. Çok güzel anlattın. Aslında biz bunu kanalı markalarken, işte kanalı bir metin stili yaratırken, başlıklarda clickbait kullanma derken aslında tam olarak bunu söylüyoruz. Ve biz burada da çok harika bir strateji kullanıyoruz. Ne bu strateji? Biz yine bu kelimeleri kullanıyoruz ama yumuşatıyoruz. Ne demek yumuşat? Sen başlıkta benim bu dediğimi yapmazsan öleceksin dersen, bu öleceksin kelimesi direkt filtrelemeye girer ve senin o videonun dediğin gibi gösterim yapmaz. Ama bu cümleyi şöyle yumuşatman lazım ve karşıya gene sen öleceksin demen lazım. Çünkü o kelimeyi bir şekilde onu hayatta kalması için izlemesi gerektiği bir video için. Ne diyeceğiz abi? Sen dediklerimi yapmazsan yaşayan %5 kitlenin içine giremeyeceksin. %90 Yani öldürmeden öleceğini bilmesi lazım. evet, %95 hayatta kalmayacak. Bu afet gerçekleştiğinde hayatta kalan %5'in içine girmek istiyorsan benim dediklerimi yapacaksın gibi. Her kelime için bu geçerli. Örnek veriyorum, nükleer kelimesi de filtreli bir kelime ve çok tehlikeli bir kelime. Nükleer kelimesini de yine yumuşatarak kullanacağız. Ya da haber kategorisinde de birçok video sıfır izlenme alabiliyor ya da haber kategorisinde kanallar tutmayabiliyor. Burada da yine o aslında filtreli kelimeleri kullanmayarak ya da ters psikolojiyle yumuşatarak yapmamız lazım. Sen bunu yolda öğrenmişsin ve çok güzel de bir risk aldın. Çoğu psikoloji kanalının tutmamasının tek sebebi de aslında bu. Bunu öğrendikten sonra tabii promptumda güncellememi yaptım. Çünkü hani problem çünkü sıfır görüntülenme ve muhtemelen o 4 saatin sonunda atıyorum 12 saatte kalsa en fazla alacağı 50 görüntülenme ya da 30 görüntülenmedir. Çünkü zaten hani yeni kanalsın, böyle bir şeye kalkışıyorsun. YouTube muhtemelen diyor ki sen ne yapıyorsun? Yani bir dur. Ondan sonra bunları güncelledikten sonra, onlara dikkat ettikten sonra daha güzel bir prompt yazdım ve artık metinlerimi o şekilde yazmaya başladım. O şekilde yazmaya başladıktan sonra ben dediğim gibi ilk başta bir kitle yoktu kafamda. Yani 20 yaş 30 yaş diye bir şey yoktu. Ve 4. videodan sonra galiba yanlış hatırlamıyorsam 50 artı yaş grubuna hitap ettiğimi öğrendim. Anladım. Bundan sonra yaptığım videolar işte örnek veriyorum 1970'li yılların psikolojisi. Zennial diye bir şey var. 1979-1989 arası yaşlar. Hep böyle 50 yaş artı insanlara hitap etmek için kanalı o şekilde daralttım aslında. Ben şeyi daraltmadım. Yani nişi daraltmamış olabilirim belki. Ama kitlemi o kadar daralttım ki artık hani bir de kapağım da benim gerçekten hani unique bir kapak hani daha önce görmedim. Artık adamlar diyor ki bunu yani o fotoğrafı görünce kapağı görünce evet bu kanal bana hitap edip deyip muhtemelen o şekilde izliyorlar. Çünkü 6. 7. videom galiba 30-35 bin izlenmeye başladı. Ondan sonra arttı. Yani arkada attığım o 200'lük videom oldu 16 bin. Ondan bir önce attığım oldu 8.000. Yani hepsi birbirini tetiklemeye başladı. Bu yavaş yavaş kanal oturmaya başladı. Yani kitleme de artık. Şunu da söyleyeyim. Belki yardımcı olur arkadaşlara. Ben hiçbir zaman yorumlara sadece kalp atıp geçmedim. Ve bana yazan arkadaşlarım hepsini not aldım. Daha önce bana ne yazmış? Çünkü daha önceki yorumlarımdan da onlara bir feedback verdiğimde bu adam beni gerçekten önemsiyor deyip kanala gerçekten şey yapıyor. Sahip çıkıyor. Benim şu an mesela atıyorum 2000 tane abonem varsa en az 200-300'ü her videoma yorum yapar, beğenir, bir şey yapar. Çünkü ben onları zamanında gerçekten anladım ve onlara gerçekten onların istediği cevapları verdim. Kitlemi elde tuttum. Yani ben kitle üzerinden yürüdüm aslında. Aslında burada anladığımız şu, sen hastasın. Bu kadar. Evet dostlar, aslında hasta falan değil. Gerçek anlamda işte kanalı anlamak, kanal ruhunu anlamak, kanalı stratejiyle yönetmek tam da Ahmet'in yaptığı iş. Biz de o yüzden bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir kanalı kopyala yapıştır yapmayın. O kanalı tanıyın, o kanalın ruhunu bilin ve o kanalla yaşayın. Yorumuyla yaşayın, başlığıyla yaşayın, hikaye kodlama yapın. Yani eğer ki kanalı bir insan yönettiğini ve bir ruh olduğunu hissettirmezseniz hem kitleye hem de YouTube'a o kanaldan bir hayır gelmez. Sen aslında bildiğin kanalı hissetmiş, benimsemiş, kabullenmiş ve yaşamışsın. Kanala geçelim, kanalı gösterelim. Bu video full gerçekten eğitim videosu olsun ve her şeyi konuşmuş olalım. Direkt sendeyiz, kanalı yansıtabilirsin.
Kanal karşımızda. Zaten direkt YouTube iş ortağına hoş geldiniz yazıyor. Öncelikle kanalın dışına gidelim. Dostlar, ben yarışmayı 6 Ocak'ta başlattım ve yarışmada şöyleydi. Bunu şimdi kursiyer olmayanlar bilmeyeceği için burada şimdi açıklıyorum. Normalde ben her ay sunucuda yarışma yapıyorum. Kendim nişleri, kendi ellerimle veriyorum. Ve verdiğim bu nişleri nasıl yapılacaklarıyla alakalı da bir canlı yayın da yapıyorum gene sunucuda. Daha sonra normalde 3 kişiye, ilk kişiye 10.000 TL danışmanlık, ikinci ve üçüncü kişiye de 5.000 TL ve danışmanlık veriyordum ama bu ay özellikle ilk yarışmada 14 günde tamamlanınca dedim ki hemen ikinci yarışmayı başlatayım, yani o ay bitsin istemedim. İkinci yarışmada da şöyle bir şey geldi aklıma, dedim ki 3 kişi yapıyorum. Bazı insanlar şöyle düşünüyor olabilir. Serkan abi 3 kişi yapıyor, ben bu 3 kişiye zaten giremem deyip bence başlamıyor gibi bir düşünce içimde doğdu. Öyle olunca dedim ki ya bunu arttırayım, ödülü de arttırayım ve daha fazla insan bunu yapabileceğini, yani 5 kişi yapayım ve desin ki ya ben 5 kişiye girebilirim. Kendine güven gelsin. Benim tek amacım da zaten içeride başarı oranını arttırmak. O yüzden bu sefer 5 kişi yaptım. Ödülleri de arttırdım. Hepsine, yani bu 5 kişiye toplu danışmanlık sözü verdim. Nişleri de verdikten sonra yarışmayı başlattım. Kanalın hakkındasına girersek 6 Ocak'ta başlattığım yarışmayı zaten Ahmet gördüğünüz gibi 7 Ocak'ta açmış. Kesinlikle şunu da söyleyeyim. Bir önceki Shorts konseyinde Ahmet vardı. Evet, o konseyde ben Ahmet'i tanıdım. Çünkü Ahmet aslında Mehmet'le tanışmıştı, mailleşmişti ve Mehmet Ahmet'e yardım etmişti. Shorts kanalını yapmıştı Ahmet. Akabinde daha sonrasında Ahmet'le hiçbir görüşme yapmadım. Yani ne mesajlaşma ne sunucuda. Tamamen Ahmet kendi hür iradesiyle girmiş yarışmaya, açmış kanalını yapmış. Benim hiçbir altını çizeyim. Sonrasında sana özel bir destek verdiğimizi düşünmesinler. Hiçbir bilgi alışverişimiz olmadı. Ahmet tamamen kendi stratejisiyle aslında sunucuda ve eğitimden aldığı destekte bu kanalı başardı. Gördüğünüz gibi 7 Ocak'ta açılmış bir kanal. Hakkındasına tekrar basalım. Hakkındayı nasıl oluşturdum? Kritik cümlelerle anlatırsan çok sevinirim. Hakkındayı nasıl oluşturdum? Şimdi verdiğiniz arkadaşı analiz ettim. Ve bu nişten Fransızca bir kanala gittim. Ve bu yüzden birleşimi nelerden buluyorlar, hakkında ya da neyle alakalı konuşuyorlar. Genelde o iki kanalın ya da üç kanalın birleşimi benim ekstradan kendi eklediğim işte yaptığım video tarzıyla alakalı whiteboard tarzı yapıyorum. Ama genel dediğim gibi yani yine bu analiz ettiğim 2 ya da 3 kanalın toplamının bir şeyi. Bu arada benim verdiğim niş İngilizceydi ve ben topla şunu söyledim. Verdiğim kanalın birebir aynısını sakın yapmayın ve verdiğim dilde de yapmayın. Yani İngilizce veriyorsam Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Almanca başka dilde yapın. Aynı dilde de yapmayın. Rekabetin çok olduğu yere girmeyin dedim. Akabinde banner profil ve kanal ismini nasıl belirledin? Yani psikolojiyle alakalı ne yapabilirim, ben nasıl hitap edeceğim tarzı bir şeydim. Ve en son psikolojinin şifresi çözüldü anlamında. Çünkü ben analizlere dayanarak kitleye %100 bir tanı ya da klinik bir şey anlatmıyorum. Analiz. Yani benim kendimden psikolojinin şifresi çözüldü mantığı. Profil ve banner'daki şeyleri görürseniz de şeylerseniz mantığım yani Fransız bayrağına yanaşmaktı ki profil anahtarla banner'daki oradan zaten bir şifre çözüyor. Altta Fransızca ve Quebec dili, Kanada'nın bir kısmı Fransız konuşuyor. Oraya da hitap etmek istedim. Beni oradan da algoritmaya yakaladı ki dünyalı olan da yani dünyadaki Fransızca konuşanlar, Afrika. Yani ulaşabileceğim bütün Fransızca bilenlere Fransızca bilen kardeşim ya da Fransız kardeşlerim bunu Türk yaptığına imkanı yok, bilemezler, onu söyleyeyim. Kapaklarına bakacağız ve kapaklarında zaten banner profiline aynı renk paletinin olduğunu, belli düzenin olduğunu, harika bir markalama olduğunu görüyoruz. Biraz daha aşağı inelim. Yani yazı boyutlarını bile ortalamada tutmuşsun. En yeni attığım videoda tabii ki alttaki yazı biraz çok olmuş ama genel anlamda baktığımızda muazzam duruyor zaten. Peki video sürelerin neden hep aynı? çünkü bir videom patlarsa diğer videom da onun arkasından. Bunu da daha önce de zaten söylediniz siz ki bir 10 dakikalık video patlarsa 20 dakikalık videomu önermeyeceğim. Bu bir artı bir. Artık benim çünkü bir marka olmak bu adam zaten 10 dakika yapıyor ya da 10 dakika 11 dakika ortalamalı yapıyor. Ben 11 dakika buna kitleneceğim demek. Yani benim yaptığım bütün hamleler aslında değil. Gerçekten bir marka oluşturayım. İleride bahsedeceğim. Siteyi de gösterebilirim. Çünkü özel bir web site. Yani benim amacım sadece kitleme, YouTube analizlerde tutmak değil, gerçek anlamda onlarla sohbet etmek ve onları anlamak tarzı.
Şimdi özgün olarak şunu da bahsedeyim. Bu kanal tamamen marka olmuş bir kanal. Neden diyeceksin? Şurada hemen sitene de tıklarsan YouTube bile bu kanala gelip incelediğinde kanalın bir markalaması olduğunu, hatta sitesinin olduğunu, yani aslında dijitalde bir indeksin olduğunu görebiliyor. Biraz daha aşağıya gerçekten profesyonelce olmuş. Biraz daha inelim. Burada gördüğümüz gibi YouTube videolarımız da var. Şöyle hocam, site giriş yapmamız lazım. Onu bilerek yaptım ki kitlemle biraz daha sohbet edelim. Şimdi ona girdikten sonra kişilik psikolojiyle alakalı yüzdelik veriyor. Blogum var. Blogda girip insanlar konuş. Artı günlükten zaten ben gönderilerde çok paylaşıyorum. Sürekli anketten ziyade hani güzel şeyler var. Buraya da bir anket koydum ki bunlar da günlük olarak değişiyor. Yani hep aynı anketleri ya da bir şey. Harika ki burası da trafik çekecek ve senin markalamanı aslında bir tık da öne çekecek ve bu kanal artık bir YouTube kanalı olmaktan haricinde bir proje haline dönüşmüş olacak aynı zamanda. Belki de ilerleyen zamanda bu sitede kitap ve psikolojiyle alakalı el kitapları bile satılabilir. Şimdi gönderi kısmına Evet. gideceğim. Çok güzel bir atış yaptın. Gönderileri ne stratejide oluşturuyorsun? Neden gönderi oluşturuyorsun ya da? İyi herhalde hocam. Bilmiyorum, bir hocamız vardı. Söyledi, gönderiler iyi dedi. Biz de oradan yürüdük. Şöyle söyleyeyim, benim kanalımda 10 video varken 30 tane yani dediğim gibi yani kitle artı çünkü YouTube sivil olsa gerçekten YouTube buraya da yani ne yapıyor bu adam? Ne o? Hani mesela şöyle söyleyeyim, 5 gün önce attım yani 100 tane oy almış. Biraz daha aşağı inelim. Bakalım etkileşimlerine hatta. Resimler atıyorsun, metin yapıyorsun, anket yapıyorsun ve ortalama da aslında kemik bir kitle oluşmaya başlamış. Ya burada 2000-3000 oy almaya başladığında sabit bir şekilde gerçekten kemik kitlen, yani topluluktaki kemik kitlenle video patlatabiliyor olacaksın ya da topluluktaki kemik kitleni istediğin kadar yorum attırabiliyor olacaksın. Bu da harika bir şey ki bu da erişimimizi aslında arttıran bir şey. Gerçek anlamda burayı harika bir şekilde kullanmışsın. Oynatma listesi, video, GIF, anket, test, her şey var ve bunları yani arka arkaya da kullanmam harika. Şimdi gelelim kanala ve kanal ayarlarına. Kanal ayarlarında sence en önemli neler var? Bir de bunlara bakalım. Mesela kanalın ülkesi ne? İşte varsayılan ayarların nasıl ayarlı? Fransa'ya ben bunu Fransa için yaptım. Neden onu yaptım? İlk ki algoritmanın arkada kafası karışmasın. Bu adam evet Fransızca ama şimdi Amerika'da da bir Fransızca bir telefon kullanır. Benim ilk hedefim gerçekten Fransa'ya girmek. Evet, Quebec ya da diğer Afrika ülke. Düşüncem gerçekten Fransa için Fransa'ya gittim. Hani bilmiyorum bu. Evet, yok bir sorun yok. İspanyolca yapsaydın İspanya yapabilirdin. İngilizce yapsaydın Amerika yapabilirdin. Gelişmiş ayarlara basabilirsek. Evet, burada çocuklar özel değil demişsin. Çok güzel. Hı Peki hı. doğrulamalara bakalım. Yani bütün doğrulamaları yaptık mı? Neden bütün Tabii doğrulamaları hepsini yaptık? yaptım hocam. Neden peki? Çünkü atıyorum ilk doğrulamayı yapabilirsin ama ikinci doğrulamadan sonra 15 dakika üstü video atamıyorsun. Seni bazı özelliklerden kısıtlıyor. AB testini Yükleme varsayılana gelelim. Burada da sabit tabii ki ayarlarımız var. Gelişmiş ayarlara tıklayalım. Burada da dilimizi Fransızca. bahsettiğim olay da buydu. Yani Evet. olay buydu aslında. Zaten psikoloji, eğitim, onu da doğru seçmişsin. Yani Hı burada hı. her şey gayet normal. Ya olması gerektiği gibi. Hani şöyle bir durum yok. Ben size büyük bir info vereyim yani. Gizli yaptığımız bir olay yok. Yok yok hocam, hiç farklı yaptığım bir şey yok arkadaşlar da yani. YouTube'un bir bug'ı yok. Her şey normal. Gördüğünüz gibi ayarlarda da bir böyle özellik yok. Buradan çıkabiliriz. Şimdi o zaman bir videoyu yapalım. Baştan sona ne araçlar kullanıyoruz? Başlığı nasıl atıyorsun? Metini nasıl yazdırıyorsun? Video montajını nasıl yapıyoruz? Video montajında videonun içinde kullandığımız materyalleri nasıl buluyoruz? Sıfırdan videomuzu yapalım. Bunlardan ziyade önce şunlardan bahsedeyim. Bu aşamada metine nasıl ne tarz bir analiz yapıyorum, onlara bir istersen. Yani ben şöyle yapıyorum. Hiçbir zaman yani benim promptum şöyle: 2 ya da 4 transkript atıp onun üzerine bir metin alıyorum. Metin ondan sonra ben kendim özgün yani arkadaşlara bu metin yazma konusunu önereceğim. İngilizce ise İngilizce üzerinden hani atıyorum hangi dil yapacaksın? İşte Almanca yapacağım. Yani sadece Almancayı rakip olarak yani metin olarak almalarını Almanca, yanına bir atıyorum İngilizce, yanına bir İspanyolca. Neden bunu? Ben İspanyolların mesela o duyguyu daha çok geçirdiğini düşünüyorum. Metin duyguyu o taraflıyorum. Örnek veriyorum işte Almancadan alıyorum ya da İngilizceden. Yani her bir dilden bir şey almaya çalışıyorum. Yani tek bir dile sabit değil ama mutlaka hani yazdırırken rakiplerinizin birinde
yani Almanca üzerine ya da Fransızca yapıyorsam ben Fransızdan illa birini alıyorum ki Fransız kültürünün de arkada yapay zeka eğitilsin. Yani Fransız ama hiçbir zaman dediğim gibi tek bir metin üzerinden yürümedim. Yani ya da 4 metin atıp prompt alıyorum. Ee, Şey yapıyorum, metin alıyorum. Ki böyle videolarda anlatılmıyor. Eğer ki siz bir yapay zekayı eğitemiyorsanız ya da bir metni direkt aslında başka bir metin kopyasıyla çeviriyorsanız oradan bir fayda beklemiyorsunuz. Siz 4, 5, 6 tane aynı konu üzerinde yapılmış metinlerle aslında hepsinden daha iyi bir metin çıkartmanız lazım ve bu metni yapay zekadan aldıktan sonra da bence zaten sen de şu an yapacaksındır. Komple elden geçirmek lazım. Yani onu aslında tekrarlayan kelimelerini, işte hook girişini ya da işte o robotsu duygu olmayan metni duyguya sokmanız lazım. Yani şöyle de bir şey var hocam. Bugün de atıyorum siz Fransızca bir kanal yapıyorsunuz. İngilizce 2 tane 3 tane transkript aldığınızda şimdi onun atıyorum Amerikan kültürüyle yazmış. Adam hamburger yiyor ama Fransa'daki adam o zamanlarda kahve içiyor. Yani çok alakasız konular oluyor. O zaman hani senin kültürünle alakalı bir şey kalmıyor ki. Burada senin ilk 1 dakikada izleyiciyi kaçırmana sebep oluyor. Kesinlikle. Yani bizim tutmamız gereken 1 dakika ya da 1,5 dakika ya da 30 saniye ilk izleyici tutmamız lazım. Şimdi transkriptlerimi teker teker promptuma yapıştıracağım. Yani yapay zeka üzerinden artık beni tanıdığı için Cloud kanalımı biliyor, ne yapmam gerektiğini biliyor. Bu seferlik normalde ben 3 ya da 4 yaptığım için sadece video üzerinde 2 transkript kullanacağım. Burada aslında onu bir kalıba sokmuştun. Sen 3 transkript verdiğini her şeyi biliyor. Niye 3. transkript vermedin diye sana soruyor aslında. Şu an yapay zeka ile cebelleşiyoruz. Bazen normal. Bunu yapana kadar keşke 3. transkripti verseydik. Tamamen özgün, doğal bir video çekiyoruz. Bunlar her seferinde aslında şeyler oluşacak ve siz bu şekilde aslında öğreneceksiniz. O yüzden hani bazen en ufak bir aksaklıkta ya da gidişatta bir istemedikleri bir şey olduğunda ya da onları da zorladıklarında pes ediyorlar. Pes etmeyeceksiniz. Burada bunu zorlayacak. Şimdi bekliyoruz. Metnimizi hazırlayacak. Yani şu şöyle artık hukukun ve hukuk çıkışının yani Burak Hoca'nın da eğitimlerde bahsettiği tespit cümlelerini zaten ben promptumda bunları kullandığım için sizlere de bahsedeyim. Yani aslında olay hukuk ve hukuk çıkışı yani tespit cümlelerimiz. Yani burada biz izleyiciyi tutarsak ondan sonraki metinlerimiz zaten iyiyse izleyici kalır. Hı hı. Yani bizim burada yapmamız gereken yani özellikle ben şöyle yapıyorum. Genel bir metni elden geçiriyorum. Ama özellikle hook ve hook çıkışını yani tespit cümlelerini defalarca deniyorum. Yani bu metni yazdım, aldım, düzenledim. İşte A'yı B yaptım, B'yi C yaptım tarzı değil. E, Hukuku özellikle ve hukuk çıkışını ben kendim elle yazıyorum. Ve bunu sadece Cloud üzerinden değil, ChatGPT, Gemini ya da ne bileyim başka bu tarz yapay zekalar üzerinden de e, nasıl olduğunu tartışıyoruz aslında. Bir de bu elden geçirdikten sonra testini de yapıyorsun ya da eklemen gereken Tabii tabii. onu da ekliyorsun. Şimdi metin hazırlanırken promptumuzu da görmüş olalım. Videoda şey olmasın ya, prompt diyorlar, prompt yok. Prompt'u da bir görelim, yapısını Gösterelim hocam. anlayalım. Hı hı. Nasıl bir yapıda prompt? Yani prompt ne diyor? Talimatta yaptığım prompt. Evet. Yazdığım aslında şöyle yani psikoloji yani bunun amacı bu tarz bu konsepti yapmak. Şöyle söyleyeyim. Bu konsepte özellikle başka yerlerden aldığınızda ilk dikkat etmeniz gereken kendi kültürünüz, ülkenin kültürü. İkincisi clickbait olmayacak. Kesin hüküm vermeyeceksiniz. Evet bunu yaparsanız bu olur. Ya da klinik bir terim kullanmamaya özen gösterin. Çünkü siz şey değilsiniz. Hani bunun üzerine bir şey okuyan biri değiliz. Biz analizlerimiz üzerine konuşuyoruz bunlarda. Ee, Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve özellikle hani ben bu konsepte senkron benim için önemli. Çünkü benim yaptığım görsel ve video, ses atıyorum yukarıda Ahmet Gel yazısı varsa seste de Ahmet Gel diyor olması lazım. Kesinlikle. Ve bunun için de ben paragraf paragraf ilerliyorum. Yani şey değil 200-250 kelimelik bir şeyi almıyorum.
paragraf paragraf indiriyorum ve genelde sesi de paragraf paragraf çıkartıyorum ki senkronu o şekilde tutturabiliyorum. Harika. Ve bence benim de size tavsiyem paragraf paragraf ilerlemeniz. Çünkü böylelikle hem elinde daha çabuk kontrol edebiliyorsunuz paragrafları, üzerinde oynama yapabiliyorsunuz ve arkadaki senkronu da çok daha kolay tutturabiliyorsunuz edit aşamasında. Şu önemli olan yani dikkat etmeniz gereken yer burası. Evet, kesinlikle. Burada ciddi anlamda hani tam olayı algılamanız, bu videoyu izledikten sonra bir şeyler yapmanız adına bu kadar ayrıntı veriyoruz. Bu videonun hiçbir kısmını atlamayın sakın. En ufak atladığınız bir şey belki kanalınızın yine izlenmemesine sebep olabilir. Ahmet gerçekten detaylı bir şekilde bunu gösterdiği için de şimdiden herkesin adına ben Ahmet'e teşekkür edeyim. Peki Yani bu prompt işlerine yararsa bir yere de paylaşabiliriz hocam. Problem değil. Yani bu çünkü şey değil hani göklerden gelen bir şey değil ya da bir devlet sırrı değil. açıklama kısmına koyarız. Tabii bunun üzerine kendilerine göre değiştirebilirler. Dediğim gibi bu bir sır değil çünkü. Yani herkesin yazabileceği bir şey. Ahmet peki şu an aklıma geldi bu soru. Sonrasında devam ederiz gene. Neden yaptığın bir kanalı bu kadar detaylı bir şekilde anlatıyorsun ve paylaşıyorsun? Yani yardım etmek ya da bir insana faydalı olmaya neden çalışıyorsun? Yani şöyle hocam ta ilk baştan başlayayım. Ben aslında hani kısa tutacağım ama short tarafından başlayayım. Mehmet'in vesilesiyle tanıştığım için. Şimdi e, artık olayın da nasıl içine girdiğinde de nasıl olduğunu biliyoruz. Hani yardımla gidiyor bu olay. Hani herkes birbirine yardım ediyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Benim sadece hani Mehmet'ten ziyade toplulukta konuştuğum çok insan var. Bana yardımcı olan, benim yardımcı olmaya çalıştığım çok kardeşim var, arkadaşım var. Yani böyle kazansın millet ya. Niye kazanmasın yani? E, Herkes kendi şeyini yapsın yani. Neden yapmasın? Biz bunu bir kültür olarak aslında aldık ve bize Evet. herkes sorduğunda bunu yapılması gerektiğini, insanların birbiriyle buddy olması gerektiğini söylüyoruz. Sen de zaten en yoğun da hatta Kıvanç'la da buddy'sin galiba gene topluluktaki. Ben Kıvanç'la konuşuyorum. Enes var, Rahmi var, Salih var. Yani herkes yani bu 4-5 kişiyle özellikle ben sürekli konuştuğum insanlardılar. Hani Herkes bir de kişiyle değil. göre birilerini buluyor aslında. Aslında Tabii tabii. toplumda çok fazla aralarında artık grup olmuş ya da birbirleriyle Hı hı. paslaşan insan var ve ben şöyle söyleyeyim yani genel sohbete arada girip baktığım için ya muazzam bir aile olmuş aslında topluluk ve hiçbir zaman kötü bir şey görmüyorum ya da böyle hani makara kukara vesaire dönmüyor. Hep bilgi paylaşımı insanların birbirine yardım ettiğini görüyorum. Bu da bence bizim muazzam bir oluşum ve topluluk kurduğumuz anlamına geliyor. Bu videodan sonra kesinlikle belki hiç eğitime katılmamış bir arkadaşımız da sıfırdan bir kanal yapıp başarı elde edecektir. Öyle bir durumda da bizle iletişime geçebilir. O kardeşimizle yeni video yaparız. O da başka birine bayrağı bırakır. Bu şekilde aslında iyilik paylaşıldıkça büyür. Ve bu videonun tek bir amacı var. Siz bu videodan bu bilgilerle kanal yapabilin. Bu videoda hiçbir pazarlama, hiçbir indirim kodu, hiçbir yönlendirme görmeyeceksiniz. Her şeyi burada anlatıyoruz. Bu videoda böyle bitecek. Yani bu videoda görmediğiniz bir şeyi başka bir yerde size aslında vermiyor. Bunun nedeni de daha önce de dediğim gibi yani ben bunları editlerken hem benim kolaylığım olsun hem senkronu tutturabileyim. Çünkü benim konsepte olay senkron üzerinden gidiyor. Yani şimdi bir paragraf anlatıp yazı sadece en baştaki cümleyi verince olmuyor. Her paragraftaki aynı cümleyi verdiğimde hem ben şöyle söyleyeyim bir videoda hemen hemen 130 tane video kullanıyorum aslında. Onu da göstereceğim. Hı hı. Ee, Yaptığım görselleri neye çevirdiğimi ve nasıl kullandığımı da göstereceğim. Bir videoda atıyorum şu an 48 paragraf çıkıyorsa aslında onun iki katı görsel ve video ayarlamam gerekiyor. Ve bu daha önce Biraz yorucu bir hiç iş. olmayacak bu arada. Yani bizim göstereceğimiz Evet. bu video montaj taktiği ilk defa bu videoda göreceğiniz bir aslında taktik olacak. Biz basiti sevmiyoruz. Çünkü basit herkesin yapabildiği bir şey aslında çok kolay özgün olmayana, tekrar edene ve aslında hiç gösterim almamasına neden olma nedeni aslında tek bu. Biz burada marka olup kendi stilimizi uyguladık ve ciddi anlamda da çok güzel bir videonun montaj taktiği ve özgünlüğü var. Onu da görmüş olacaksınız ve bunu siz de bu arada her içeriğe uyarlayabilirler. Yani sadece psikoloji değil. Her kanalda bu video montaj taktiğini kullanabilirler. Şöyle bir şey de yapalım Evet. hatta. Gene bu soru cevapta seni yoracağım. Bu videonun altına
Video bittikten sonra bütün bilgi aldılar. Videoyu nasıl montaj, her şeyi öğrettik ve video bitti. Yine de aklında kalan soruları yorum kısmına yazsınlar. Ben ve Burak elimizden geldiğince cevap vermeye, ama çok fazla olacağına eminim. Orada oluşan bütün yorumları biz bir soru cevap videosu da yapıp orada o soru cevap videosunda o Hı hı. yorumları cevaplayalım. Hem de böylece Tamamdır hocam. bu videonun devamı olmuş gibi olur ve bu videoda aklında Hı hı. takılan genel kitlenin bütün sorularını cevaplamış oluruz. Hatta videoda bu şekilde seninle karşılıklı oluruz. Hı. İlk videoyu açarız, yorumlarını açarız. Canlı canlı yorumlar Evet hocam. cevaplayacak. Daha iyi olur. Evet, hızlı bir şekilde gideriz. O yüzden yorumlar kısmına bütün aklınıza takılan soruları yazabilirsiniz. Bunları da bir sonraki videoda cevaplamış olacağız. Videoda beğenin ki biraz öne çıksın. Bunu da söylemiş olayım. Yani patlatın. Her izleyen mutlaka o beğeni butonuna bence bassın. Ne kadar çok kişiye bu video ulaşırsa o kadar kişi bu tarz kanallar yapabilir. Bu arada dediğim gibi uyarıyı yapayım. Aynısını yapmaya çalışmayın. Aynı dilde yapmaya çalışmayın. Evet. Ya da farklı buradaki taktikleri kullanıp farklı kategorilere de yönelebilirsiniz. Burada mevzu şu. Şimdi herkes bu kanalı Fransızca gördü ve Fransızca herkes bu kanalı yapmaya çalıştığında sizin gibi bu videoyu çok kişi izleyecek ve herkes Fransızca girmeye çalışacak. Burada da sizin için aslında fırsatlık olmaktan çıkmış olacak. Siz bunu fırsata Evet. çevirmek için stratejinizi değiştirebilirsiniz. Farklı yaş kitlesine uyabilirsiniz ya da yine aynı stratejide başka bir dilde bu stratejiyi uygulayabilirsiniz. Şimdi siz bu renk paletine gidip Almanya'da uyarlarsanız olmaz. Burada başta da söyledim. Fransız kültürüne uyarladın sen bunu. Siz de başka bir kültüre uyarlayabilirsiniz ve başka kategoride de bunu yapabilirsiniz. Bunları da söylemiş olayım. Yorumlarda zaten buluşacağız. Devam edelim. Şimdi 55 zaten promptum 55 paragraf üzerine 2084 kelime sayısı var. Bu da ne? Yani benim videolarım kaç dakika? 10 dakika, 10 buçuk yani 10.30 arasında değişiyor. Ve benim kullandığım sesin hızına göre yani stabilitesine göre bu kelime sayısı hemen hemen yani 3 aşağı 5 yukarı %85-90 oranında istediğim dakikayı veriyor. Ondan hani bu tarz bir kelime sayısı ve bu tarz bir paragrafı bu kadar uzun istememin sebebi de sürekli yazı yazdırdığımız için senkron bizim olayımız olduğu için hem ekranı dolu gösteriyor hem de dediğim gibi senkronu kolaylaştırıyor. Paragrafları bu kadar uzun tutarsam hem de görüntünün fazla olması hani bilmiyorum ne kadar doğru. YouTube açısından evet bu adam gerçekten uğraşıyor. Çünkü 55 paragraf burada sadece 55 paragraf 55 görsel demek değil. Aslında 110 görsel demek benim nezdimde. Çünkü A, B paragraflarım var. Kesinlikle. Yani 110 tane görsel kullanmış olacağım ben burada. Burada sen marka zaten olmuştun aslında genel ana tema olarak, ama aynı zamanda bu kadar senkronun olması, bu kadar fazla görsel değil. Belki sen 100 görsel yapıyorsun ama başkası 200 görsel yaptığı zaman daha özgün yapmış da olmayacak bu arada. Buradaki mevzu senkronla alakası ve orada onun hani hareketli olması ve bir değerinin olması. Yani insanlara bu metinlerin, bu videonun bir değer katması. Tamamen olay orada bitiyor. Yani sen 300 resimde de yapabilirsin. Eğer izleyen kişi bu videodan bir şey almıyorsa, videodan bir şey anlamıyorsa ve bu senkron değil ve insana bir değer katmıyorsa yine üzgün olmaya düşer. Yani istersen full videolu yap, istersen işte bir avatardan, bir heygenden bir görsel spiker koy oraya. Hiç bu değişmeyecektir. Ya da kendini bile koysan gene özgün olmayana girebilir. Sen o zaman kendini alt tarafa koy, bir tane görsel koy, ver alttan sesi. Ben varım orada de. Bu özgün. Hayır. Bu da özgün değil. Kendimizi göstermemiz bile kanalın markalamıyor aslında. Bu yaptığımız strateji markalıyor diyebiliriz. Şöyle genelde ilk 3 paragrafım benim hukum oluyor. Yani o dakikalara denk geliyor. 35-45 saniyeleri ya da ilk bir dakikaya denk geliyor. Yani benim asıl kritik noktam burası. İlk 3A ve 3B'nin çıkışındaki 4A ve 4B'de benim durun çıkmayın cümlem. Hı hı. Yani burada bekleyin ben size bir şey anlatacağım Harika. tarzı cümlem oluyor genelde. Hı hı. Şimdi yaptığım iş geliyorum buraya atıyorum paragrafımı. Yani dediğim gibi özellikle ben hook kısmına çok zaman geçiriyorum. Yani ben metnin tamamında değil belki ama hook benim için kritik oluyor. Çünkü metin tamamına bakıyorum ama şu an videoda bunun hepsine bakamayacağız.
özellikle hook kısmında ben çok şey yapıyorum. Yani sağa soruyorum, soruyorum, ChatGPT'ye soruyorum, işte Gemini'ye soruyorum. Atıyorum Reddit'te bir şeyler okuyorum, onun üzerine bir makaleye bakıyorum ya da dediğim gibi yani e, benim için hook. Ya bir yerde falan mı söylüyorlar bunu? Neden bu kadar önemli? Valla Serkan Turanlı ve Burak Turanlı diye iki arkadaş var. Onların bir eğitimi var. Bilmiyorum gördünüz mü? Onlar kafayı yemiş ya. Onlar çok fazla Ve çalışıyorlar. e, şöyle tespit cümlesi olayını ben ilk bilmiyordum. E, Kıvanç abiden öğrendim. Dedi ki Burak'ın böyle böyle bir şeyi var. Ve ona baktıktan sonra son 4 videom ya da 5 videom olması lazım. Para kazanma açılmadan önceki videolarım. Çünkü şimdi artık biraz daha düşüşe geçti para kazanma açıldığı için. Ve o kadar güzel yorumlar ve şeyler aldım ki bu tespit cümlesi olayında. Ha. Onu öğrendikten sonra iyice metine sarmaya başladım yani. Evet, ilk paragraflarımızı değiştirdik manuel bir şekilde ve bunu gene de Hı hı. değiştirmemize rağmen, kendi elimizde yazmamıza rağmen diğer yapay zeka araçlarını bir de kontrol ettirdik. Sonrasında Evet. Yani ben bunu değiştiriyorum. Yapay zekada aslında bir promptum yok. Atıyorum ChatGPT ya da Gemini'de. Sürekli kullandığım bir chat var. O chat artık mükemmel yavaşlamayana kadar onu kullanıyorum. Çünkü o da artık beni eğitildiği için metnimi biliyor, kanalımı biliyor. Sisteme kadar paylaştım ki artık bilgisi olsun diye. Ve artık diyor ki evet bu hook'un çok iyi. E, Bunu kullanabilirsin. Senin kanalına da uygun. Atıyorum bana bir puanlama veriyorlar. 8.5 veriyor. Neden 8.5 diyorum? Neden 10 değil mesela? Mükemmel. Yani biraz da sıkıntı var bende o konularda. Neden 10 değil? Anlatıyor bana 10 bu yüzden değil. Ve ben 10 yakalayana kadar hani 9.5 derecesini yakalayana kadar sürekli hook'un üzerine çok çalışıyorum. Ve hook çıkışında. Ama önemli olan dediğim gibi hook'a çok dikkat etmeleri lazım. Yani çok basit bir şey değil aslında. metinimiz hazır diyelim Hı hı. ve metinin Getirimi dediğim gibi buradan manuel işlemlerini yaptım. Daha mantıklı cümleler kurdum. Çünkü yapay zeka her zaman mantıklı cümleler kurmuyor. Yani bunları gelip düzenliyorum buradan. En mantıklısı olanı yapıyorum. Sonradan tekrardan Cloud'a girip metne tekrardan hani ne durumda metnim? Hukum ne durumda? Ya da komple metnim ne durumda? Çok sıkıntılı bir cümlem var mı diye tekrardan bir düzenleme yaptırıyorum. Onun üzerinde yürüyorum. E, metinimiz hazır. Şimdi diğer Metin hazır. Evet. Şimdi görsele mi geçelim hocam? seslendirmeye geçelim. Ya yapmayalım, gösterelim orada paragraf paragraf nasıl yapıyoruz. Yani bakın sesime kadar gösteriyorum hocam. Ne Allah kullandığıma kadar gösteriyorum. göster. Yani Fransızca yapacak arkadaş için bilmiyorum lazım olur mu? Şunları da gösterebilirim. Ne Yani ben hikaye verirsen anlatmıyorum. kendine, o gelir seninle diyelim. Ne ekersek onu Aynen öyle hocam. biz iyilik paylaşalım, iyilik bulalım, iyi düşünelim, iyi olsun. O yüzden hiç sorun değil ve bence verelim. Evet. Bir trik daha vereyim ses konusunda. Biz hikaye anlatmıyoruz, psikoloji yapıyoruz. Ee, Analizlere dayanarak söylüyoruz, tanı koymuyoruz. O yüzden bunun yani hızını 90'lara kadar çekmenin bir mantığı yok. Normal seyirde de gidebilir. Yani onu da bir söyleyeyim arkadaşlar. Hani çok yavaş bir şey olmasın, çok hızlı da olmasın. Ama biz analiz yapıyoruz. Dediğim gibi hikaye anlatmıyoruz. Bir hikaye kanalı değiliz yani. Bütün Yani sesleri de aldım. ilk paragrafımızın aldım zaten sesleri. Yani şu iki giriş cümlemizin paragrafımızı aldık. Peki sonraki süreçte ne yapıyoruz? Resme geçiyoruz şimdi. Resme geçiyoruz. E, Resimde yani kendi promptum var yine. Bilmiyorum hocam bunu paylaşmak yani paylaşabilirim istiyorlarsa. Hani benim tarzımı yapacaklar şimdi bir şey de diyemiyorum. Çünkü aynı konsept yaparsa sıfır görüntülenme probleminden benim izlenme de diyebilir. Orada bence resim tarafında stillerini kendileri oluşturmaları, hani onları da markalamak ve aynısını yapmamak Hı hı, olayında kendileri için faydalı olur. O yüzden hani hı direkt hı. mantığını söyleyip oraya devam edebiliriz. İlk paragrafımı yani şöyle mantığı ben pastel boya tarzı yapıyorum. Yani çizim tarzı yapıyorum. Hı. Kullandığım programda e, Şey, çizilmiş bir resmi çok güzel boyadığı için onu da göstereceğim. Gerçekten çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Resimler, görseller çıkıyor. Siz
pastel boya yapmazsınız. Başka bir şey yaparsınız. Ya da normal başka hani sizin kendi hayal gücünüze kalmış bir şey. İşte paragraf paragraf alırken mesela bunu prompta belirtin. Görsel prompta haberiniz olsun. Yani e, bütün cümleyi bir paragrafa ekrana yazdırmak çok sıkıntı. Neden sıkıntı? Bu yani benim kitlem özelinde sıkıntı. Ben çünkü 50 yaş üstüne hitap ediyorum. Sizi bilmiyorum nasıl yaparsınız. Oradaki adam zaten yaşlı bir abimiz, ablamız. Nasıl görecek? O yüzden ben genelde ilk cümlesini yazdırıyorum paragrafın. Şöyle göstereyim. Şunu yazdırıyorum. Geri kalan paragraftaki kritik kelimeleri, 2 ya da 3 kelimeyi örnek veriyorum. Foto. Kritiktir. Sağ altta ya da sol altta metnin sıralamasına, hiyerarşisine göre ya solda çıkar ya sağda çıkar. O şekilde yapıyorum. Böylelikle çok çünkü senkron olduğunda da seste tam foto dediğinde foto yanıyor solda. Yani öyle ayarlıyorum. Süper. Boyuyor o Bir şekilde. resmi alalım. Ve aynı şekilde hepsini zaten o şekilde alırlar. Bir resmi çıkartalım. O anlamda flow'a gireyim şey yazarken. Yani bahsettiğim olay bu. Yani örnek sadece geldi, bu kısmı aldı. Aralarındaki de önemli 2 kelimeyi aldı. Süper. Bu arada renk paleti de muazzam ki bu bile çok önemli. Yani videonun içinde Ondan da bahsedeyim. Lafınızı kesiyorum hocam. Benim kullandığım renk paleti sadece 3 renk var. Yani ne fazlası ne eksiği. Kapağımda da 3 renk paleti kullanırım. Görsel içeri hani onu daha önce de anlatmam gerekirdi belki de şimdi aklıma geldi. Sadece 3 renk paleti kullanırım. Yani onun dışına çıkmam. ve böylece Hem daha da marka. Yani evet. e, düzenli izleyici her zaman kaliteli bir içerik alacağını, videonun içine girdiğinde kaliteli bir metin dinleyeceğini ve gözünün yorulmayacağını biliyor olması yani bir marka kanalı için Evet. muazzam bir olay. Evet. Aldık biz. Ve bu 3 rengin neden bir trik daha söyleyeyim. Bu 3 rengin ne için seçtim? Ee, 50 yaş üstü göz aşinalı bu 3 renge varmış. Yani buradan araştırdım da yaptım yani. Hasta O olduğumuz yüzden. için, evet, devam edebiliriz. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Hiçbir zaman değil de yani genellikle tek prompt yazdığımda istediğim görseli seçemiyorum. Bazen hani birkaç kere daha çeviriyorum. Hoşuma gidenleri genelde alıyorum. Örnek veriyorum. Burada B paragrafımızın bu. Burada da A paragrafımızın da. Diğer tarafta Canva'mıza girelim. Şimdi herkes Flow'da video yapacağım Canva'ya girişte ama yapmayacağız dostlar. Başka bir olay yapacağız. yok. Şimdi şöyle tam şuradan göstereyim. Şimdi bilmiyorum bu tarz kullanırlar. Bununla ilgili çok açık bir bilgi vermeme gerek var mı bilmiyorum. Yani bunu kullanırlar arkadaşlar ya da illa bu programı burada değil de başka bir kanalda da içinde kullanabilirler. İşte ben Yani burada kendi en kalem başta onu araçlarım söyledim var. zaten. Her kategoride bu stratejiyi kullanabilirler. Evet, yani bu çizim tarzını illa bu tarz bir çizim olmak zorunda değil. Yani çocuklar için de bir çizim yapabilirsiniz yani bu şu programda. Canva'dan reklam ücreti mi almamız lazım hocam? Yok arkadaşlar yapsınlar yeter. Ben hiçbir yerden bir ücret almak istemiyorum. Bu videoyu izlesinler, kanal yapsınlar, gelir kazansınlar, başarsınlar işin sonunda. Bize hiçbir şey vermesinler yani. Ve böylece hem de hareket oluyor olacak yani. Sen orada o paragrafta onu anlatırken oraya o paragraftaki o olayı çiziyor olacaksın aslında. O resmi sen kendin oluştur. Birkaç videomda şöyle bir şey yani genelde şöyle kullanıyorum ben zaten bunu. İlk 30 saniye ya da 45 saniye maksimum 1 dakikada kalemi kullanıyorum. Kullanıyorum bunu ki whiteboard özellikle insanın algısını çok değiştiriyor. Yani çizim yaparken kilitleniyorsun. Oradan sonra insanın zaten çıkası gelmiyor. Yani videodan acaba ne çizecek diye. Genelde 1 dakika ya da 1,5 dakika içerisinde kullanıyorum ben kalemi. Ondan sonra algıları bozulmasın diye ve gözlerini de yormasın diye normal sadece çizimsiz halini yapıyorum. Şu an kullanmıyorum. Bunu bu şekilde yapıp bundan sonrası görselden, flow'dan hareketlendiriyorum karakteri. 3-4 videoma denedim bunu. Fena da değildi şeyleri ama artık bu tarz ilerlemeye karar verdim. Yani bu karakteri de birde yani çizdikten sonra hareketlendiriyorum. Süper. İşte karakter sağa bakıyor, sola bakıyor. Küçük ufak promptlarla şey yapabiliyoruz. Sonrasında videolarımızı da yaptık burada.
Özellikle ilk 3 paragrafımız yani 1,5-2 dakikamızı burada oluşturduk. Şimdi direkt montaja geçmemiz lazım. Şimdi yapmamız gereken CapCut'ta bunları birleştirmek. Videomuzu ekledik. İlk sesimizi ekledik. Böyle kalmayacak tabii bunlar. İkinci videomuzu ekledik. İkinci sesimizi ekledik. Şimdi ne oldu? Sesimize göre video biraz uzun kaldı. Bunun için Evet. direkt buradan kısaltma değil, direkt bunu hızlandırmamız lazım ki senkron gerçekten istediğimiz gibi tutabilsin. Şöyle göz kararı bir şey Bu yapıyor. arada bu taktikleri baba oğluna vermez. Onu da uyarmış olayım. Şimdi buna azıcık şöyle göz kararı yaptığımızda ne olur? 38 değil, 37 yaptığımızda bunu tam karşılamış olacak. Evet, yani videomuzun ilk paragrafı hazır şu an. Çok özür dilerim. Şunu da söyleyeyim. Gerçek anlamda YouTube'da doğru bilgiyle para kazanmak isteyen herkese bu videoyu gönderin. Bu videoyu Evet. izlesinler. Hiçbir şekilde belki de bomboş eğitimler almak yerine bu videoyla bir şey başarsınlar. O yüzden hani arkadaşınızı bir hediye gibi düşünebilirsiniz yani. E, Kesinlikle paylaşın. Şu an dediğim gibi videomuzun ilk paragrafı hazır. Evet, çok mükemmel bir şekilde senkron gidiyor aslında şu an. Yani tam kelimeleri, cümleleri söylediği yerde kalem hareket ediyor. Kalem istediğimiz kelimeleri boyuyor. Yani şu an gerçekten istediğimiz gibi. Ki muhtemelen şunu da söyleyeyim. Bu konuyu sağdan soldan aslında bulmadık. Yani bu videonun konusunu ilk başta oluştururken benim muhtemelen yapacağım bir sonraki videomun konusu da bu olacak. Yani haberiniz olsun. Yani şey için İznimiz yok. yapmadım ben. Evet. Yani şey için yapmadım bunu. Hani bu konuyu alelade bir konu değildi yani bu size gösterdiğim konu. Peki şimdi kanala gidelim. Her şeyi öğrendik. Zaten burada sadece render almak kaldı. Bir de kapak oluşturalım. Başlığı nasıl attığımıza bakalım. Yani benim zaten halihazırda bir kapak promptum var ve bunu şöyle geliştirdim. Ekranda açacağım şimdi. Biz aslında bu promptu hem Claude hem Gemini ile hem de ChatGPT ile beraber geliştirdik bu kapak olayını. Benim zaten promptlarım belli ve buna uygun artık şey yapıyor. Çizim daha önce de konuştuk ya 3 tane rengim var benim diye. Bu Hı hı. renklere göre verdiğim promptu şey yapıyor. Düzenliyor. Aynı çizim tarzıyla videodaki gördüğünüz zaten çizimi şu anda görüyorsunuz. Bu çizim tarzıyla bana kapak oluşturuyor. Promptum Aslında zaten burada içerisinde gömülü. Yani bu cloud'un içerisinde zaten benim promptum gömülü. Ne yaptığımı biliyor. Daha önceden yazdığım prompt belli. Yani aşağı onu da gösterebilirim aslında istiyorlarsa. Ama hani dediğim gibi benim kanalın tarzı ve benim kanalla alakalı olduğu için o hususta ne kadar işlerine yarar bir fikrim yok. şöyle mantığını anlatırsak eğer kendileri bence oluşturabilir. Yani orada aslında şöyle söyleyebiliriz. Biz burada hem kapağı hem de başlığı oluştururken başlık kalıbımız var ve bu başlık Evet. kalıbımız örnek veriyorum işte sayı içeriyorsa sayı merak uyandıracak bir Tabii kelime tabii. o ve gene aslında dar nişimizin kalıbı. Ve gene kapakta da aynısı. Renk Hı paletimiz hı. zaten var. Dediği gibi 3 Hı renk hı. var. Yine kapakta da o metini veriyor ve diyor ki işte bu metini göre kapağa yazacağım. Zaten talimatı var arka tarafta. Evet. Kapağa Hı hı. yazacağım 5 kelimelik dikkat çekici yazıyı ver diyor. Bu şekilde de aslında o Şöyle yazıyı da yapıştırıyor. arkadaşlara bir trik daha verebilirim. Yani ben şimdi evet benim yazılı bir promptum var arkada kapakla alakalı ya da e, başlıkla alakalı. Kapağı evet ben unique benim kapağım. Daha önce görmediğiniz bir kapaktır. Yani rakiplerimde de yoktur. Ben öyle düşün yani öyle yapmak istediğim için öyle. Açıkçası hani Fransız kültürünü yansıtmak için ama başlıklarda metni aldığım e, kanallar özelinde atıyorum dedim ya daha önce ben Fransızcanın kültürünü almak için önce bir tane Fransızca, İspanya'nın duygusunu almak için İspanya hikayesinin konu duygusunu almak için İspanyolca bir tane de ana İngilizce ekliyorum diye. Bu üç metinden ya da dört metinden neyse bunların e, hem açıklamasını hem başlık stillerini analiz ediyorum önce. Yani hani direkt prompt yazdım bana bu metne uygun başlık ver diye bir şey değil. Bu adamlar ne yapmış? Yani bu metinde ya da ne bileyim bu açıklamada, videonun açıklamasında ya da bu videonun başlığında kullandıkları kelimeler
yazıyla alakalı nedir? Vurucu kelimeler nedir? Başlıkta ne yazmış dediğiniz gibi enler var. Ee, yani en çok şunu yapıyor. En çok bunu yapıyor ya da şu en iyidir tarzı bir konuysa enle alakalı bir metin başlık attırıyorum ya da atıyorum zeki olmanın 7 nedeni ya da Kesin. ne bileyim şunu yapmanın 8 nedeni. Listeleme şekli ise videom. Rakamlı başlıklara dikkat ediyorum ki rakamlı başlıklarda da rakamlı video izleyen adamların önüne düşmene çok artıyor. Böyle bir artınız oluyor. Hani enlerde de en videolarını izleyenler bunu yapıyor. Yani en videosu izleyenin önüne düşüyorsunuz. Yani ona göre bir stratejiyle kuruyorum. Hani sırf başlık atmak için kurmuyorum. Hem SEO uyumum var hem diğer rakiplere dikkat ederim. Analizimi iyi yaparım ona göre. Yani işin özeti, izlenen videoları biliyorum. Özellikle son aylarda izlenen videoları da takip ediyorum ve o konulardan yapmaya çalışıyorum ki öneride daha taze bir kitle, şu an güncel Evet. olan bir kitle gelsin. Yani 3 yıl önce popüler olmuş bir metni alıp da yapıp işte bu o zaman 3 yıl önce izlenmiş şimdi de izlenir demiyoruz. Güncele özellikle bakıyoruz. Açıklama kısmına indirmek için bir link koyarız. Bir şekilde Hı bu hı. promptları Evet. Yani uygulup vermiş oluruz. işte Navi Blue zaten kullandığım renk arka planda. Harika. Şunlar Kapaklar bence da muazzam çıktı yani hani efsane. hani sadece hani bir kere yazdığımda olan bir şey değil bunlar. Arasında çok deniyorum ben bunları. Sürekli hangisi daha iyi olur, İçime hangisi daha. Bu hangisi sinerse de onu daha iki gün kullanıyorsun. önce iki gün önce attığım videonun şeyi mesela bu kapı. Hani aylar öncesinin değil. Şu an şunu kullanıyorum muhtemelen. Önce şunu düşündüm ama baktım çok yakın ve çok karmaşık gözüküyor. Sonra buna geçtim. Bunu da sevmedim. En son e, biraz daha hareketli olsun diye şöyle bir şeye karar verdim. Evet, kapağımızı oluşturduk. Başlığından oluşturacağımızı aslında anladık. Bir de Hı hı. videomuza bakalım. Kanalımızda videomuzu izleyelim. Vous avez appris à vivre sans Internet, puis on vous a demandé d'exister en permanence en ligne. Şunu Vous avez göstereyim. appris Yani buradaki senkrona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir kısmı mesela şuradaki hatamı da söyleyeyim. Bir tık hızlı olmuş olabilir ama senkronu kaçırmamak için yaptım ki biraz daha şey olsun diye. Vous avez appris à vivre sans Internet, puis on vous a demandé d'exister en permanence en ligne. Vous avez appris la stabilité, puis on vous a jeté dans la crise de 2008 et personne ne vous a expliqué ce que ça ferait à votre esprit. Vous vous souvenez de Récré à deux et Club Dorothée, le mercredi matin, du téléphone à cadran, dans le couloir, des petits mots pliés en triangle, en classe, de l'ennui qui durait. Harassant, ils ont disparu. De ressentir, d'exister. Voilà un truc que Harika. personne ne mentionne vraiment. Tes moments Senkron embarrassants, ils ont olması, disparu. değerli bir Ils ont içerik disparu. olması, Cette coupe de aslında cheveux insan elinin kompili quadrillée, olması. Ya sen passion burada de yapay zekayı aslında tamamen içeriği üreten bir araç yerine yardımcı olarak kullanmışsın. Evet, evet hocam. Olması gereken bu aslında. Ya burada senin uyguladığın bu kanalda markalama, strateji, yaptığın bu iş düzeni vesaire baktığımızda aslında %30 yapay zeka, %70 sen varsın burada. Biz Emek çok var. Emek tam olarak bunu anlatıyoruz ve bunu sen sadece reklam geliri olarak da değil, ilerleyen zamanda dediğim gibi sitenle beraber evet evet. çok ek gelirler de sağlayabildiğin bir hale getireceksin. Bu da nasıl Yani, oluyor? Markalama topluluklar. Şimdi gerçek anlamda bütün her şeyi gösterdin. Gerçekten ellerine kollarına sağlık. sağ olun Genel bir hocam. gene söylemek istediğin bir şeyler varsa söylemiş ol. Tamamen toplayıp finish yapabilirsin. Ee, yani şöyle evet bunun iş evergreen bir iş. Sürekli yani bundan 10 sene sonra da izlenecek bir şey. Bunu yapabilirsiniz. Fransızca da yine yapabilirsiniz. Ama benim şeyi biraz daha yani benimkinin biraz daha iyisini yaparak yapabilirsiniz. Yani beni kıstas alın, onun üstüne koyarak yaparsanız daha iyi olur. Ama farklı dillerde daha güzelleri yapabilir. Yani bu tarz çizim olmaz, başka bir şey olabilir. Dediğim yerlere dikkat edin. Psikolojide araştırın sürekli kelimelere, yani sıkıntılı kelimeler, cümleler ve sağlam rakip bulup sağlam analiz edin. Yani benim işimin yani evet ben bunları yapıyorum ama benim işimin %80'i analiz ve araştırmaydı.
Yani ben gidip neden 50 yaşındaki adamların gözüne hitap eden renkleri araştırayım ki? Böyle bir şey yapmak istedim. Yani bir şey yaptığımda gerçekten iyi bir şey yapmak istedim. Short video zamanında da söylemiştim ben marka bir kanal yapmak istiyorum diye. Yani şu an tam istediğim gibi değil ama yani daha da iyisi olacak inşallah. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Site daha önce konuşmuştuk. Bu Hı hı. tarz bir şey yapan arkadaş Serkan Hoca'ya ya da Burak Hoca'ya bilmiyorum iletişime geçsin. Evet hocam ben yaptım derse ona bir sitede motivasyon kaynağı için bir site de hediye edebiliriz. Domainiyle, momainiyle. Ben her şeyini ayarlayıp ona yardımcı da olurum. Ne isterse onu da koyarız siteye. Yapın arkadaşlar. Yani O yapılmayacak bir zaman şey değil. bu kategoride hiç kursiyer olmasına bile gerek zorunluluğu bırakmadan genel Yok bütün yok herkese hocam. söylüyorum. İlk kanalını başaran arkadaşa böyle bir yardımcı olmuş olalım. Hı Hem hı. danışmanlık, bir de danışmanlık verelim o arkadaşa. İlk yapan arkadaşa. Sen de siteyle alakalı bir Evet. yardımcı olmuş olursun. Kanalına Bu, özel bir site yapabiliriz. bu arkadaş da başaran arkadaş başardığını düşünüyorsa mail yoluyla bilgi@serkanduranlı.com'a mail atabilir. Biz de o mailleri kontrol ediyor oluruz. Başaran arkadaş da zaten direkt oradan yardımcı oluruz. Evet. Bilgi@serkanduranlı.com'da. Özetleyecek olursak geldiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum ve Rica ederim bütün hocam. trikleri, bilgileri hiçbir şekilde saklamadan açıkça paylaştığın için Sağ olun hocam. teşekkür ediyorum. Tek bir amacımız vardı. Bu videoda olabildiğince, elimizden geldiğince her şeyi konuşup anlatıp bu videodan sonra kanal yapabilmelerini sağlamaktı ve bunu yaparken de gerçekten hani eğitime katılmamış olsalar bile yapabilmelerini sağlamaktı asıl amacımız. Ve hiçbir açıkta bırakmıyoruz ya da burada söylemediğimiz bir şeyi bırakmıyoruz. Bu kanal üzerinde ya da bu iş üzerinde söylüyorum. Hangi nişte olursa olsun bu stratejiyi, bu kafayı aslında uygulayabilirsiniz ve yine söylüyoruz aynı dilde yapmak yerine boş dilleri ya da Evet evet. boş kategorileri kovalayıp saat şu an gece 3'ü 5 geçiyor tam. 12'de kayda başlattık. Büyük ihtimal ya siz 1 saat, 3 saat izleyeceksiniz bu videoyu. Belki de 50 dakika ama bu video yaklaşık 2 saat ya da 3 saate yakın oldu biz çekime başlayalı. Evet hocam. Ve bunu yaparken de buna içtenlikle inanın ailemizden ödün veriyoruz. Emek veriyoruz ve burada bir amacımız var. Hani iyilik paylaşıldıkça güzel olur. Buna inanıyoruz. Bu yüzden de bakın hiçbir sizden bir şey istemeden Ahmet de ben de hiçbir şey beklemeden işte şuradan linki tıklayın, şuradan bize komisyon gelsin, şuradan şunu alın, şöyle olsun, buradan bunu alın, böyle olsun da demiyoruz. İzleyin bu videoyu. Hatta iyilik yapın arkadaşlarınızla paylaşın. Onlar da izlesin ve harekete geçin, kazanın paranızı. Kazandıktan sonra bir şeyler başardıktan sonra bu işi daha da profesyonelliğe ya da işte ben de topluluğa girmek istiyorum ya da ben daha da kendimi geliştirmek istiyorum dediğinizde kazandıktan sonra da gelebilirsiniz. Yani ben çok zor koşullardan geçtiğim için bizim zamanımızda zaten eğitim yoktu da hani YouTube'u bilen zaten yoktu. Olsa alırdık ama yoktu zaten. Ama e, her şeyi kendimiz deneyimleyerek öğrendik. Şu an böyle bir fırsat var. 2 saattir konuşuyoruz. Abi direkt uygulayın, işleyin, yapın, kazanın. Evet. Yani bunlar bir veli nimet, bu videolar veli nimet. Lütfen bunu kullanın. Yorumlar kısmında buluşalım. Yorumları bir sonraki videoda soru cevap yapacağız Ahmet'te. Aynı zamanda videoyu beğenin, kanala da abone olun. Bu video öne çıksın. Ahmet son motivasyon konuşmanı yap. Ben şimdiden hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sendeyiz. Valla arkadaşlar genç yaşlı fark etmiyor. Yani çok zor şey değil. Ben sizden ekstra fazla şey yapmadım ya da ekstra fazla bir şeyler katmadım. Ben sadece araştırdım, analiz ettim. E, Yani yapılmayacak bir şey değil. Öyle çok uzak değil yani size. Sadece biraz çabalamak lazım. Biraz feragat etmek lazım bir şeylerden. Ama günün sonunda yine kazanan siz olacaksınız. İnşallah bu video bazılarının işine yarar, bazılarına bir katkı sağlar. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.